Bir evler yaptırdım varamayacağım. Sağdan, sağdan. Karadeniz'den geçmiş, İstanbul Boğazı'ndan, Marmara'dan, Çanakkale Boğazı'ndan ve Ege'den geçerek Kaş'a kadar deniz üzerinden yüzerek 1500 kilometre bir yolu getirmişler ve buraya koymuşlar. Hangimizin haberi var bu olaydan? Şu anda ucuz bütçeli drone uçuşu yapıyoruz. Stadyumun üzerinden doğru ilerliyoruz. Orada stadyonu geçince ileride ambarlar var. Ambarlardan sonra su böyle dönüyor ve köşede Kranleron feneri. Karşıya uzanamıyorum, o yüzden biraz parlatacağım ama böyle göstereceğiz. Denizin karşısında. Ama drone oraya gitmiyor mu? Bilmiyorum, drone'u götürebilirsen götürürsün. Sen gitsin gitmemeyin. Benim drone gitmiyor, kolum o kadar uzun değil. Benim drone bu kadar gidebiliyor. Menzili bu kadar. Burası tiyatro. Tiyatronun yan tarafı Blüteryon. Burası nedir bilmiyorum ama büyük meydan herhalde. Şurası Agora'nın olduğu yer. Alışveriş merkezleri devam ediyor. Burada bir tane şapel var. Şurası zannedersem Roma hamamı. Hemen surların dışında görünen yer. Benim tarih bilgim bu kadar, bitti. Şurada bir şapel var. Orası nedir bilmiyorum. Şurada bir şapel var. Günaydın. Bir dakika dur. Günaydın. Bugün size Patara'dan günaydın diyoruz. Patara benim gördüğüm yaygınlık olarak en büyük antik kentlerden bir tanesi. Patara antik kentinin ilk tarihi erken Tunç çağına milattan önce 1300. yıllara kadar dayanıyormuş. Milattan sonra 13. yüzyıla kadar Roma İmparatorluğu etkisinde kalmış. Yani bu arada pek çok kez el değiştirmiş. Milattan sonra 3. yüzyılda Büyük İskender ele geçirmiş. Ama milattan sonra 13. yüzyılda kendi içine kapanmış küçük bir sur çevrelemişler etraflarına ve bir ortaçağ köyü görünümünde bir liman kenti haline gelmiş. Esas olarak bir halicin etrafında iki tarafına yayılmış kocaman, geniş, kendi paralarını bastıran büyük bir Likya kentiymiş aslında. Şimdi yavaş yavaş içini dolaşacağız. Şurada karşıda solda gördüğümüz büyük tiyatro binası. Sağ tarafta da kongre binası. Dünyanın ilk anayasalarının yazıldığı yer. Siz çok mu tatlısınız? Sevsek kendinizi sevdirir misiniz acaba? Gel bakayım. Gel. Gel. Gel bakayım bana. Yok. Kaçıyorlar. Tiyatro binasına giriş yapıyoruz. Şu anda tiyatro binasının içindeyiz. Arkamızda sahne var. Karşımızda seyircilerin oturma alanı. Ve burası milattan önce 2. yüzyıl veya en geç 1. yüzyılda yapılmış olduğu düşünülen bir tiyatro binasıymış. Bu arkamızda gördüğünüz seyirci alanı 6000 kişi kapasiteliymiş. Ve her zamanki gibi gene kocaman bir tiyatro ve 6000 kişi alan bir tiyatro. Günümüzün futbol stadyumları bile biraz zor o kadar kapasiteli oluyor. Ve sahne binası. Şimdi burayı bir gözümüzde canlandıralım.
Kocaman, muhteşem 2 veya 3 katlı bir sahne binası. Her tarafta heykeller, rengarenk süslenmiş. İşte tiyatronun tepesindeyiz. Bütün Patara ayaklarımızın altında şu anda. Tam tiyatronun ortasındayım. Ve buradan bütün şehir ayaklarınızın altında, en tepede. Zaten burada arkada da böyle bir alan var. Burası sanki loca gibi falan görünüyor, bilmiyorum. Ya da ışık düzeni var mıydı o zamanlar, yoktur herhalde. Ey tanrıların gazabına, kralın tezadına benzeyen hain kral. Ses süper geliyor. Eşine ilginci, benim sesim de sana çok iyi geliyor değil mi? Çağlayan Hanım'la birlikteyiz şu anda. Merhaba. Bu antik dönem heykelleriyle ilgili bildiğim bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Günümüze kadar hep bu heykellerin mermer renginde, doğal renginde olduğunu biliyorduk. Bütün bu konuyla ilgili çalışan kişiler de böyle biliyorlardı. Daha sonra bir kitapla karşılaştım, Renkli Tanrılar diye. Orada yapılan araştırmalar ve analizler, o heykellerin üzerinden alınan parçacıkların pigment analizleri yapılmış özel deneylerle. Ve aslında bunların hepsinin renkli olduğu ortaya çıkmış. Evet, renkliymiş bütün o heykeller. Teşekkür ediyoruz bu güzel bilgi için. Rica ederim. Sağ olun. Antik dönem heykelleri var. Hani böyle üzerinde drapeli elbiseler ve kadının, erkeğin bütün iç hatları belli olur. Hı hı. Ve biz onu hani tabii ki bu heykeltıraşın mucize bir çalışması yani. Heykelde bunu vermek çok zor bir şey. O kumaşlar nerede dokunuyormuş? Gerçekten de o kumaşlar öyle içi gösteren ince kumaşlarmış. Ve buldan da dokunuyormuş. Buldan da onu şeffaf hale getirmek için özel işlemlerden geçirip apre yapıp şeffaf hale getiriyorlar o kumaşları. Ve bu kumaşların en büyük alıcısı da Yunanistan. Şeffaf olduğu için bir dönem yasaklanmış buldandan kumaş almak. Ama özellikle onlar şeffaf kumaşları ve içi görünen kumaşları tercih ediyorlarmış. Evet. Hiç duymamıştım. Bunu da ilk defa duydum. Teşekkür ederiz Rica bilgi için. ederim. Aşkım Bey bilgiyi verdi ama buradan ses duyuldu mu bilmiyorum. Burası şu arkamda görünen alan, Halon oturduğu kısım, Naos diye geçen şehrin en tepesinde olan küçük bir tapınakmış. Tiyatronun da en tepesinde kalıyor şu anda. Çünkü Kurşunlu Tepesi diye geçiyor burası ve şehrin en yüksek yeri. Bu arada burada bu tiyatroda şöyle bir bilgi aldık. Bu tiyatronun üzerinde ahşap direklerin üstünde bezlerle insanların güneşten etkilenmemesi sağlanıyormuş oturdukları zaman. Diğer tiyatrolarda da belki vardır böyle şeyler ama ilk defa bu bilgiyi buradan alıyoruz. Karşıda vincin olduğu yer, fenerin olduğu yer. Oraya feneri tekrar inşa ediyorlarmış. Bu arası, yani şu azıcık su birikintisinin olduğu yer, o karşıdaki vincin olduğu yere kadar aslında daha önceden bir haliç, bir denizin bir girintisiymiş. Ama zaman içerisinde burası dolmuş. Burası da büyük bir liman ve liman kentiymiş. Şu anda Patara'nın ana caddesi üstündeyiz. Yağmurlardan dolayı aşağıya birazcık sular dolmuş. Normalde burası sağlı sollu dükkanların olduğu, ortasında ana caddesinin olduğu bir alanmış. İnsanların alışveriş ettiği, gezindiği bir yer. İşte dükkanlardan bazılarından kalıntılar. Dükkan kapıları. Sağlı sollu görüyorsunuz. Dükkanların kapıları var. Şurada bir dükkan. Acaba ne dükkanıydı? Bir girelim bakalım içeriye, ne satıyorlar. Burası bir alışveriş merkeziymiş herhalde. Veya Han gibi bir yer. Çünkü sağında bir dükkan var. Solunda da bir dükkan var. Devam edince burada 2 dükkan daha var. Bir tane burada. Bir tane burada. Küçük küçük dörderli dükkanların olduğu alanlar. Böyle bir yapıyı da daha önce görmemiştik. Genelde agoraların olduğu yerlerde dükkanlar tek girişli oluyor bizim gördüklerimizde. Burada girdiğiniz zaman birkaç tane giriş var içeride. Bir evler yaptırdım burada bizem. Sazdan, samandan. Ama bu tekne. Teknenin üzerindeki evler de sazdan, samandan. Peki. Patara'nın içinde o zamanlara ait örnek bir tekne. Bu arkamda gördüğünüz sazdan yapılmış tekne, arkeolojik çağlarda bu sazdan yapılmış teknelerle ne kadar uzun yolların yapılabildiğini ispatlamak amacıyla yapılmış.
Bulgaristan'ın Varna kentinde oranın yerli halkıyla birlikte onlardan alınan bilgilerle yapılmış ve oluşturulmuş bir tekne. Ve aynı zamanda Varna'dan çıkmış, Karadeniz'den geçmiş, İstanbul Boğazı'ndan, Marmara'dan, Çanakkale Boğazı'ndan ve Ege'den geçerek Kaş'a kadar deniz üzerinden yüzerek 1500 kilometre bir yolu getirmişler. Ve buraya koymuşlar. Hangimizin haberi var bu olaydan? Yani zannetmeyin ki bu 50 sene önce yapılmış, biz de bunu görmemişiz falan. Bu sadece 2019'da buraya başlanmış. 19 Eylül 2019'da getirilmiş ve buraya konulmuş bu tekne. İstanbul Boğazı'ndan geçmiş ve yardım istemiş İstanbul'dan Boğazı'ndan geçerken. Çanakkale Boğazı'ndan ve bütün Ege'den geçmiş ve çok açıklardan geçemiyor. Çünkü sazdan yapılmış bir tekne ve hiçbirimizin haberi yok. Hiçbir haberde doğru düzgün gösterilmedi. Biz buraya görünce şok olduk. Bunu biz zannettik ki öyle bir maket burada yapılmış. Bu tekne, bu gördüğünüz tekne ile Varna kentinden Kaş'a kadar 1500 kilometre yol yapılmış gerçekten. Mürettebatı ile birlikte ve arkeolojik çağlarda yapılmasının mümkün olduğu, bunlarla yük taşınmasının mümkün olduğu ispatlanmış. Peki diyeceksiniz ki bu teknenin, böyle bir teknenin olduğunu nereden biliyorlarmış? Duvar resimlerinden. O zamana ait bulunan bazı kılıçların yanlarında buna benzer tekne resimleri varmış onlardan. Hepsi birleştirilerek böyle bir teknenin var olduğu ispatlanmış. Ve bu teknenin yüzdürülüp yüzdürülmeyeceğini görebilmek için bu yapılmış. Nerede? Adı neydi bunun Lük? Abora. Abora 4. Teknenin adı Abora 4. İnternetten araştırıp siz de bakabilirsiniz. Abora 4 teknesinin yolculuğu. 19 Eylül 2019'dan beri burada duran ve yolculuk yapılmış bu tekne. Burada çürümeye terk edilmiş. Sadece 1,5 yıl olmuş bu halde. Bunun normalde böyle koruma altında, güneşin altında olmayan bir yerde, üstü kapalı bir yerde saklanması lazım. Çünkü gerçekten tarihi bir ispat bu. Bu arkamızda gördüğünüz Likya Birliği'nin meclis binası. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onarılarak tekrar tarihe kazandırılmış bir alan. Ve Likya Birliği'nin burada yaptığı ilk anayasalar, ilk meclis toplantıları ve bir birlik, beraberlik olayı, çevresindeki şehirlerin puanlanması, hangisinin ne kadar oy hakkına sahip olacağının belirlenmesi ve oy birliğiyle seçimlerin yapılması dünya tarihinde bir ilk olarak görünüyor ve anayasaların ve demokrasinin atası olarak kabul ediliyorlar ve hala daha dünya üzerinde pek çok mecliste ve anayasada buradan ve bu zamandan gelen bilgiler kullanılıyor. O zamanki meclis binasının yeri. Görüyorsunuz ortada bir orkestra alanı falan da var. Meclis üyeleri eğlenmeyi de biliyorlarmış. Patara Meclis Başkanı olarak beldedeki bütün yerleşimlerden vergiyi %50 arttırıyorum. Patara Meclisi demokratik bir meclistir ve her şehrin bir oy hakkı vardır. Sayın Başkanım, oylamaların yapılmasını istiyoruz. Böyle kendi başınıza karar veremezsiniz. Biz 12 oyu toplamış bir parti olarak konuşuyoruz. AK Patara Partisi olarak, tamam mı? 12 oyu topladık, tamam mı? 11'in artık bizim ne söylüyorsak oy olacak. Yok öyle, yok. Anayasayı değiştirirken öyle yapmıyordunuz. Ben Knidos'un başkanı olarak 2 oy hakkına sahibim. Vermiyorum hakkımı size.
Patara'nın 12 kilometrelik incecik kum tepelerinden oluşmuş plajının içindeyiz şu anda. Deniz çok güzel görünüyor ama rüzgar soğuk esiyor daha henüz. Kum inanılmaz bir şekilde dağlar, tepeler oluşturuyor. Zaten Patara Antik Kenti'nin de korunmasının sebeplerinden biri kumlar. Kumlar üstlerini öyle bir örtmüş ki uzun yıllar keşfedilememiş ve tertemiz kalmışlar. Patara'da kum tepelerindeyiz. Gün batımı nefis görünüyor. Mecnun! Nereye gidiyorsun? Leyla burada, Leyla'm burada. Şu anda Patara'dayız. Patara'nın kum tepeleri denen bölgesine geldik. Normal Patara Antik Kenti'nin olduğu yerde değiliz. İnanılmaz bir görüntü var burada. Bayağı bildiğiniz çöl görüntüsü. Biz bu tarafa daha önce gelmemiştik Patara'ya gelsek de. Deniz de harika görünüyor. Kum tepeleri de harika görünüyor. Şöyle döndüğümüz zaman ileride arkamızda Patara Antik Kenti görünüyor. Daha şuralarda. Ama esas görüntü burada ve gün batımı. Haluk da yürüdü oraya. Muhtemelen gün batımı fotoğrafı çekecek şimdi. Arkadaşlar genelde karavanda ne yemek pişiriyorsunuz diye soruyorlar çoğu insan. Karavanda her şey pişirilebilir. Biliyorsunuz daha önce içli köfte yapanını da gördük. Başka şeyler yapanını da gördük. Çiğ köfte yapanını da gördük. Ama ben bunu hiç görmemiştim. Ben biraz tembelim galiba. Bu tür şeylerle hiç uğraşmıyorum. Bakın komşu karavanda bugün ne pişiyor. Mantı. Üstelik de kepekli ondan. Sağlıklı mantı. Evet. Hem de mini minnacık bir tezgahta uğraşıyor. Buyurun hep beraber yiyelim. Bize de düştü. Çok ya önemli değil aslında yani. Ben yemeyecektik ama. Evet aslında beraber ama yiyecektik. muhalefeti dolayısıyla yemedik. Bu mantıları beraber bahçede yiyecektik. Bahçeye masaya kurduk, yağmur başladı. Topladık, durdu. Kuruyoruz başlıyor, topluyoruz, duruyor. Sonunda biz de içeride yemeye karar verdik. Ama bahçemiz şöyleydi yani. Çok güzel bir bahçemiz var. Ve şurada karşıda bir tane 4x Sprinter van var. Yarın onunla bir röportaj yapacağız. Bunu size de bildireceğiz. Patara'dayız. Karşıda kum tepeleri görünüyor. Koşsana lan. Sherlock ve Haluk kum gezmesinden geliyorlar. Sherlock görünmüyor ortalıklarda, şimdi çıkar. Ha işte burada. Çöllerde yürüdük. Haluk demin buraya kadar yürümüş Sherlock'la, ben de geldim onlarla beraber. Koş Sherlock, koş koş koş. Sherlock koşup koşup oturuyor ama. Ayakta durunca ayakları mı gömülüyor acaba? Benim anam mısın diye. Oo, kayıyoruz. Tamam, bence inmeyelim. Çıkarken daha zor olacak. Oo, ayaklarım üşüdü. Çünkü ben çıplak ayak yürüyorum. Koş Sherlock, koş. Gel oğlum, koş. Ondan sonrasında ben de gidemem zaten. Çalışıp başlayacak, ayaklarıma bir şeyler batarsa. Gidelim mi? Hadi Batçayır'a kadar gidelim ama yukarı çıkarken beni çekiştireceksin. Sonu geldi bize. Aslında sahile kadar gitmeyi planlıyorduk. Ama ben
Yukarıda kumların içinde rahat yürüyeyim diye ayakkabılarımı çıkartmıştım. Evet. Benim yüzümden gidemiyoruz. Çünkü çıplak ayak olunca o çalıların arasından, dikenlerin arasından gitmek çok da akıllıca gelmedi bana. Bu arada üşüdüğümüz için kalın giyindik. Şimdi o rampayı şöyle bir alanı ama kum alanı yukarı çıkarken nasıl çıkacağımı, nasıl terleyeceğimi bilmiyorum. Hatta içimde bir de termal var yani. Deli mi öptü beni, ne yaptı anlamadım. Bu arada şu sarı çiçekler harika görünüyor ya. Allah'ım ne kadar inceyim, hep böyle olsam. Şuna bakın. Çok ince göründüm kendime. Tırmanacağımız yer burası. Diyeceksiniz ki ya sen nerelere tırmandın? Buraya tırmanmak sana iş mi? İş. Çünkü kum ve kayıyor. Baksanıza her yer kum. Burası kum tepeleri. Patara'yı dolaştık, bitirdik. Santos'a doğru yola çıktık. Patara'nın girişi kişi başı 30 liraydı. Eğer müze kartınız varsa ücretsiz. Ne? O neydi? 10 lira işte. 30 lira. Peki. Ya zaten böyle turlara çıkıyorsanız müze kartınız olmalı. Müze kartınız varsa çünkü her yere daha rahat girip çıkabiliyorsunuz. Öbür türlü her yerin giriş parasını bir düşünüyorsunuz, girsem mi girmesem mi diye. Ya Allah'ın İngilizleri bile müze kartı almışlar. Siz ne almıyorsunuz? Bence de herkes müze kartı almalı.